Kondo-san. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar Cinderella adında kızları olan bir aile varmış. Çok mutlu bir aileymiş. Fakat iyi kalpli anneleri aniden ölünce mutlulukları son bulmuş. Cinderella'nın babası kısa bir süre sonra başka bir kadınla evlenmiş. Kadının 2 tane çirkin kötü kalpli kızı varmış. Aynı anneleri gibi hainlermiş. Hep birlikte gelip eve yerleşmişler. Artık Cinderella'nın 2 üvey kardeşi, bir de üvey annesi olmuş. Çok güzel bir kız olan Cinderella'yı herkes çok severmiş. Sapsarı saçları, masmavi gözleri, minicik elleri ve ayakları varmış. Çevresinde herkese yardımcı olan, lezzetli yemekler pişiren, çiçekleri ve hayvanları da unutmayıp koruyan bir kızmış. Üvey kız kardeşlerinin kıskançlıklarıyla hayatı cehenneme dönmüş. Evin tüm işlerini ona yaptırıyorlar, onu hizmetçi olarak kullanıyorlarmış. Tek arkadaşı tekir bir kediymiş. İşi bitince onu kucağına alır, ocağın kenarına oturup onunla dertleşirmiş. Kedisine annesini çok özlediğini anlatıp dururmuş. O yüzden evde bir adı da kül kedisiymiş. Kısa bir zaman sonra babası da ölmüş. Evdekiler Cinderella'ya tavan arasında bir oda vermişler. Bizimle aynı katta kalamazsın. Oraya daha uygunsun. Ne olur müsaade edin. Kedimle birazcık ocağın yanında ısınalım. Ancak biz yattıktan sonra gelebilirsin. Ocağın küllerinin sıcaklığı sana yeter. Üstün başın yırtık pırtık. Seni karşımızda görmek istemiyoruz. Zavallı Cinderella buna bile razı olmuş. Her gece aşağı inip ocağın karşısında oturur, sıcak küllerle ısınmaya çalışırmış. Bir gün saraydan evlenecek yaşta olan kızları baloya davet etmek için bir asker kapıya gelmiş. Kralımız artık taht oğluna bırakacak. Tek şartı saraya layık bir kızla evlenmesi. Bu evde evlilik çağında kaç kız var? Anne sevinçle kızlarını öne sürmüş. 2 tane dünya güzeli kızım var. Peki mutfak kapısının arkasından gördüğüm yerleri silen kız kim? O bizim hizmetçimiz. Saraya nasıl getiririz? Olsun. Onun ismini de yazmak zorundayım. Yazsanız bile fark etmez. Onun ne kıyafeti ne ayakkabısı var. Buyurun yazın. Cinderella üvey annesine yalvarmış. Ne olur bana kardeşlerimin bir elbisesini verin. Ben de gideyim. Hayır, sen gitmeyeceksin. Biz gelene kadar yerleri silip süpüreceksin. Kızlarımı bırakıp seni mi seçecekler? Kül kedisini yani. Üçü birden alay ederek onu yanlarından kovmuşlar. Nihayet balonun yapılacağı gün gelmiş çatmış. Hepsi süspüs içinde baloya gitmişler. Cinderella üzüntüden ağlamaya başlamış. Tam o sırada ışıl ışıl parlayan bir peri kızı Cinderella'nın yanında belirmiş. Üzülme. Seni baloya yetiştireceğim. Sen de kimsin? Ben iyi kalpli kızların yardımcısı bir periyim. Annem beni sana yardımcı olmam için gönderdi. O gökyüzünde bile seninle birlikte. Hadi işe koyulalım. Bana çok büyük bir bal kabağı ve 6 tane fare bul. Kül kedisi perinin dediğini hemen yapmış. Bal kabağını getirmiş. Odasındaki farelerle de zaten arkadaşmış. Onlar da koşa koşa gelmişler. Peri elindeki değnekle
bal kabağını şahane bir arabaya. Farelerden 4'ünü bembeyaz bir ata, bir fareyi uşağa ve son fareyi de bir arabacıya çevirmiş. Sıra kül kedisine gelmiş. Ona da dokunup şahane bir prensese çevirmiş. Yalnız sakın gece 12'yi geçirme. Bu sihir 12'den sonra bozulur. Hadi şimdi iyi şanslar. Saat 12'den önce balodan ayrılacaksın. Cinderella hemen arabaya binip saraya gitmiş. Balo salonuna girdiğinde herkes nefesini tutup onu seyrediyormuş. Merak içindelermiş. Mutlaka bir ülkenin prensesidir. Bu kadar güzel bir arabayla ve mücevherlerle gelen başka kim olabilir ki diye düşünüyorlarmış. Prens de Cinderella'yı görünce hemen yanına gelmiş. Hoş geldin asil prensesim. Benimle dans eder misin? Memnuniyetle Prens Hazretleri. Göz göze geldikleri andan itibaren birbirlerini çok sevmişler. Prens bütün gece Cinderella ile dans etmiş. Kral ve kraliçe de Cinderella'yı çok beğenmişler. Tam bize, sarayımıza yakışır bir kız bu. Hem asil hem güzel. Gelinimizi bulduk. Balodaki diğer kızlar ve üvey kardeşler ile üvey annesi kıskançlıktan çatlayıp patlayıp somurtuyorlarmış. Nereden geldin? Nerede oturuyorsun? İsmin nedir? Zaman hızla akıp geçmiş. Saatin 12'ye yaklaştığını gören Cinderella aniden prensten ayrılıp kaçmaya başlamış. Sarayın merdivenlerinden inerken kristal ayakkabısının teki merdivenlerde kalmış. Ama o kadar acelesi varmış ki ayakkabısının çıkan tekini alamamış ve hemen arabasına binip eve gitmiş. Tam saat 12'de her şey eski haline dönmüş. Sarayda Cinderella'nın ardından koşan prens çok şaşkınmış. Onu yakalayamamış. Ama merdivenlerde kalan kristal ayakkabıyı bulmuş. Cinderella eve girdiğinde gördüğü manzarayla da çok şaşkınmış. Ev pırıl pırıl temizlenmiş. Ocakta sıcacık bir çorba bile varmış. Peri kızı bunu da halletmiş. Cinderella odasına gittiğinde çok üzgünmüş. Şimdi ne olacak? Prensi bir daha göremeyeceğim. Üzülme, her şey yoluna girecek. Bu sırada prensin aklı fikri balodan hızla kaçan güzel kızdaymış. Onu bulmak zorundayım. Benim kraliçem o kızdan başkası olmayacak. Yarın tüm şehirdeki baloya katılan kızların ayağına giydireceğim bu ayakkabıyı. Eğer birinin ayağına olursa o kız kraliçemdir. Ertesi gün askerler kapı kapı dolaşıp baloya katılan kızlara ayakkabıyı giydirmeye başlamışlar. Herkes heyecan içinde ayağına giymeye çalışsa da kimseye bir türlü olmuyormuş. Nihayet sıra Cinderella'nın olduğu eve gelmiş. Herkes heyecan içindeymiş. Üvey kardeşler saatlerce ayaklarını kremlerle ovuyorlar, masaj yaparak küçültmeye çalışıyorlarmış. Cinderella'yı da tavan arasına kilitlemişler. Askerler iki kıza da ayakkabıyı denetmiş. Ama ikisine de uymamış. Tam evden çıkıyorlarmış ki yukarıdan bir ses duymuşlar. Cinderella'nın kedisi bir dolap devirerek dikkatlerini çekmeyi başarmış. Bu ses ne? Kim var yukarıda? Evin kedisi. Kimse yok. Bu sesi bir kedi çıkaramaz. Yalan söyleme. Hemen yukarı çıkıp bakalım. Kilitli odadan Cinderella'yı çıkarıp hemen ona da ayakkabıyı denetmek için giydirmişler. Ayakkabı şıp diye olmuş. Cinderella da o gece tekini kaybettiği ayakkabının
diğer tekini de göstermiş. Askerler prensesi bulduklarını anlayıp haber vermek için koşa koşa saraya gitmişler. Prens sevinçle Cinderella'nın evine gelmiş ve hemen onu tanımış. Benimle evlenip prensesim olur musun? Evet cevabını alan prens onu hemen saraya götürmüş. Cinderella tüm başından geçenleri prense anlatmış. 40 gün, 40 gece süren bir düğünle evlenmişler. Cinderella'nın ilk işi tekir kedisini de saraya aldırmak olmuş. Bir ömür boyu mutluluk içinde yaşamışlar. İyilik perisi de her zaman onların yanında olmuş. Kondo-san,